Uzmanlık eğitimimi yeni tamamlamış ve Kocaeli Körfez Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Hekimliği merkezinde tayin olmuştum. Yıl 1998. Üniversite hocası olmak istiyordum ve hocaların peşinde dolaşıyordum ki onlardan bir şey öğrenebilir miyim diye. Yeni tanıştığım bir profesör vardı ve onunla fikir alışverişinde bulunurken kendisine biraz dert yanmıştım. Pratisyen hekim olarak Şenkaya'da görevlendirildiğimi söyledim. Orada sağlık ocağında 9 personel vardı. Ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, çevre sağlık teknisyeni, şoför. Bir sağlık ocağında ne olabilecekse herkes vardı ama bunca insan günde 9 hastaya zor hizmet veriyorduk. Zamanımızın çoğu boş geçiyordu. Şimdi ana çocuk sağlığı merkezine görevlendirilmiştim. Burada da emekliliği gelmiş ebe ve hemşireden oluşan 7 kişilik bir ekip boş oturuyordu. Bir hasta bile bakmadığım günler oluyordu. Kaynaklarımız neden bu kadar israf ediliyor? Neden daha verimli çalışabileceğim bir görev verilmiyor diye dert yanıyordum. O bana unutmayacağım şu değerli nasihati yapmıştı. Çalışkan insanlar her ortamda üretir, boş durmaz. Çalışmamak için mazeret olamaz. Sana çalışmak yakışır. Eğer çok hastan olursa, sana çok fazla aşırı hasta yoğunluğu oldu, o zaman demelisin ki çok çalışıyorum, ne güzel insanlara hizmet ediyorum. Eğer hastan yoksa, o zaman hiç hastam yok, boş durmaktansa çıkayım mahallede dolaşayım, insanları evlerinde ziyaret edeyim, araştırma yapayım, anket uygulayayım insanlara diyebilirsiniz. Deseler ki buradan hayır ayrılamazsın, hasta da vermeyeceğiz sana, burada kalacaksın. O zaman da kitap oku, kendini geliştir, ne güzel zamanım var, kendimi geliştirebiliyorum de. Unutmuyorum, bu nasihat bence çok değerli. Yani her zaman yapabilecek bir iş bulabilirsin kendine. 2016 yılında başlayan bu OHAL sürecinde Türkiye'de 600 bine yakın kişiye terörist muamelesi yapıldı maalesef. Yüz binlerce insan işinden oldu. Hatta birçoğunun diplomaları da iptal edildi. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Birçoğu depresyona girdi. Hatta intihar edenler oldu. Bunu biliyorsunuz. Ben de önceleri bir bocalama geçirdim. Kısa bir süre ne yapacağımı bilemedim. Ancak belki 3 numaralı kişilik olmamdan, belki de Kur'an'ın şu düsturunu fark etmem, boş durmama engel oldu. Diyor ki, o halde boş kaldın mı yine kalk, başka bir iş ve ibadetle yorul. İnşirah suresi. Evet. Diğer taraftan ben ne üflüyorum ve Neyzen Tevfik'i de beğeniyorum. Neyzen Tevfik'in güzel bir fotoğrafı var. Boynunda bir yafta. Yaftada Arap alfabesiyle hiç yazıyor. Elinde de bir eğri kaşık. Ben o fotoğraftan ders aldığımı düşünüyordum. Bana göre orada diyor ki zaten sonunda hiç olacağız. Öyleyse şimdiden hiç olmaya ne dersiniz? Diğer taraftan benim eğri kaşığıma bakıp da hatalarımı bulmaya çalışma. Senin de kaşığın eğri. Kendine bak dediğini düşünüyorum. Diyorum ki demek Neyzen'in felsefesini tam kavrayamamış ve kendimi sıfırlayamamışım. Yoksa tutuklanmak ve toplumun saygın bir ferdiyken sıfırın altına eksiye düşmek o kadar dokunmaması gerekirdi. Evet, gerçekten çok dokundu bana. Başıma gelenler çok zoruma gitti. Ruhum bunu kaldıramadı. İlaç desteği de aldım. Ama kendimi bırakmadım, boş kalmadım, çalışmaya devam ettim. Neyse. Demem o ki insan kendini sıfırlayabilirse her şeyi yeniden yapabilir, yeniden başlayabilir. Önce sıfırlanmak lazım. Bazen de kader sizi sıfırlıyor işte. Bizim durumumuzda olduğu gibi kendi isteğimizle olmadı. Bu dönemde yüz binler hatta aileleriyle birlikte milyonlarca insan sıfırlandı. Hayata yeniden başladılar. Hayata yeniden başlamaya hazır olmalı. Hele hele yaşlandım, ben sonuna geldim hiç dememeli. Bir yaşlıyı eleştiriyorlar. Diyorlar ki çok çalışıyorsun artık biraz dinlen diye. O da şöyle cevap vermişti. Evladım sen hiç maraton koşunun son düzlüğüne girdiğinde yavaşladığını gördün mü? Ben yolun sonuna yaklaşmışım. Esas şimdi koşmam lazım. Demek ne olursa olsun sıfırdan başlayabilmeli, yapacak işler bulmalı, kendine, ailesine, çevresine ve insanlığa faydalı olmaya çalışmalı. Nitekim tanıdığım insanların çoğu da bunu yapıyor gerçekten. Ben böyle gözlemliyorum. Ama bazıları da yapamıyor. Keşke herkes boş zamanını değerlendirebilse ve ataletten kurtulsa. Mesela bir tanıdığım var.
imammış. İmamlıktan ihraç edilmiş. İşsiz kalınca günlük 10 liraya, yanlış duymadınız, 10 liraya lokantada bulaşık yıkamış. Sonra bir fırında çalışmış. Fırının karşısındaki bakkalda kadınların fırıncı terörist çalıştırıyormuş dedikodusu duyulunca fırıncı işine son vermiş. 1,5 sene bir pazarcıda çalışmış. Diyor ki gece gidiyor ve gece eve dönüyordum. Pazarcıların çoğu böyle çalışıyor. Maalesef çok yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Eve vardığımda bacaklarımı hissetmiyordum. Yere yatıp bacaklarımı koltuğa kaldırıyor ve öylece uyuyakalıyordum. Çöplerde sobada yakacak malzeme ararken bir Suriyeli kağıt toplayıcısı ile karşılaşmış. O durumunu sormuş ve kendisine sahip çıkmış. Yanına alıp hurda toplama işini öğretmiş bu arkadaşa. Şimdi hurda toplayarak geçiniyor. Bugünlerde tabii korona salgını var. Bu salgın nedeniyle hurda işi de belki durma noktasına gelecek. Dedim ki ne yapacaksın? Dedi ki Allah başka bir Suriyeli gönderir yardımıma. Hiç şüphem yok. Yani sürekli çalışıp bir taraftan da tevekkül etmek lazım. Sonra mesela bakanlıkta bürokrat iken simit ve poğaça satarak geçimini temin edeni de tanıdım. Emniyet müdürüyken aç susuz ortada kalıp sokaklarda yatmış arkadaşlarla tanıştım. Bu hikayeleri kendilerinden dinlemeniz lazım. Dinliyorsunuzdur. Dinleme fırsatınız olursa kaçırmayın derim. Ben şunu söylemek istiyorum. Hayat kısa. Anı en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Karşımıza çıkan seçeneklere göre en iyi kararı vermeye çalışmalı ve gayret etmeli. İnsan kendini yemek, içmek ve eğlenmek için yaratılmış sanıyor. Aslında insan çalışmak ve faydalı olmak için vardır. Yemek için çalışmak değil, çalışmak için yemeliyiz. Çalışmak hayat felsefemiz olmalı. Böyle düşünürsek dinlenme ve eğlence anlarımızı da bir çeşit çalışmaya ve üretmeye dönüştürebiliriz. Ben ne yaptım? Cezaevinde zaten yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Okumak, ibadet etmek, spor yapmak ve yazmak yapılabilecek başlıca işler. Ben de öyle yaptım. Bir şiir kitabı yazdım. Şair olduğumdan değil elbette, mecburiyetten yazma ihtiyacı hissettim. Neyse beğeninize sunarım basıldığı zaman. Yakında bastırmayı düşünüyorum. Hatıralarımı yazdım sonra. Cezaevinde tanıştığım kişilerin kısa biyografilerini yazdım. Onları henüz daktilo edemedim. Serbest bırakılınca cezaevinden bir tanıdığım çiftliğinde çalıştım bir süre. O çiftlikte yaşadım. Bahçe ektim, ağaç budadım, pestil yaptım, reçel yaptım. Keçi sağmayı da öğrendim. Keçi peyniri ve yoğurdu da yaptım. O çiftlikte solucan gübresi yetiştirdim. 5 milyon civarında solucanımız var. Şimdi solucanlar hediye edecek bir bakıcı arıyorum aslında. Esas mesleğim hekimlik ve akademisyenlik olduğu için serbest kalınca evimin balkonunu ofise dönüştürüp ufak ufak makale tercümeleri ve istatistik danışmanlığı işleri yapmaya başlamıştım. Bir şahıs işletmesi kurdum ve internet üzerinden danışmanlık işleri vermeye başladım. Bir süre sonra çiftliği tamamen bıraktım ve tam zamanlı olarak evde çalışmaya başladım. Şimdi zaten virüs salgını var. Kimse evden çıkamıyor. Çıkmaması da gerekiyor. Belki birkaç ay daha böyle devam edecek. Ben zaten sıfırlanmış olduğum için evde çalışmak zoruma gitmedi. Ailemle birlikteyim. Yapacak işim var. İnsanlar yaptıklarıma değer veriyor ve benden hizmet almak istiyor. Ben de zamanımın çoğunu bilgisayar başında yazı yazarak geçiriyorum. Bir taraftan da profesörüm sonuçta. Profesör olarak çalışabileceğim bir iş arayışına devam ediyorum. Almanya'da Frankfurt Üniversitesi ile görüştüm. Muhtemelen kabul edecekler. Kabul ederlerse bu salgından da sağ çıkarsak elbette Haziran-Temmuz aylarında tekrar üniversite hocalığı yapabilmeyi umuyorum. Kim bilir. Sonuç olarak özetlemek gerekirse bu kayıtta öncelikle şunu söylemeye çalıştım sizlere. Kendimizi sıfırlayabilmeliyiz ve üretip emek verebileceğimiz her işi yapmaya hazır olmalıyız. Sonra da seçenekleri değerlendirip kendimize en uygun işleri yapmalı ve asla boş durmamalıyız. Unutmayın, dezavantaj gibi gözüken durumlar sizin avantajınız olabilir. Belki bu salgın döneminde evde kalarak çocuğunuzla, eşinizle, ailenizle kaliteli zaman geçirmek suretiyle birlikte okumak, yazmak, evde yapılabilecek işler yapmak suretiyle hayatınızdan geriye dönüp baktığınızda mutlulukla hatırlayacağınız bir dönem olacaktır belki de. Öyle olmasını ümit ediyorum ve şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Evde kalın ama boş kalmayın.